Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Şöyle göstereyim öncesinde modeli size. Modelimde bebe yünü kullandım. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli ve kolay yapımı. Şöyle. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Arka yüzü de şu şekilde. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2. Yani her model 4 ilmekten oluşuyor. En sonuna 2 ilmek ekliyoruz. Evet. Şöyle gösteriyorum. 4 ilmek bir model için 4 ilmek bir model. 4 4 4 en sonuna 2 ilmek ekleyelim. Şişimde 22 ilmeğim var. 22 ilmekle modelimi anlatmaya başlayacağım. Birkaç sıra lastik hazırlayacağım. Lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabiliriz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters örerek lastiğimi kurmaya başlıyorum. Bir düz, bir ters lastik yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Örgüye yeni başlayanlar için biraz detaylı anlatıyorum. Tabii ki iyi bilenlere sıkıcı gelebilir video ama amaç burada yeni başlayanların daha rahatlıkla yapabilmesi için. Örgüyü zaten bilen biliyor. Evet, kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. Sıramı tamamladım. İkinci sıra şöyle örgümüzün şu anda ön yüzüne geçtik bakın. Yine burada bir düzleri düz, tersleri ters örerek devam edeceğiz. Evet, lastiğimi tamamladım. Şöyle bir düz, bir ters örerek. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzünde. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi şöyle 1 2 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Burada sola doğru kestim yani. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Şöyle 4 ilmekten oluşan modelimiz böyle olacak. Birinci sıra ön yüzünde. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizin ikisini bir düz örerek sola doğru keselim. Devamında 2 ilmek düz. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Devamında 2 ilmek düz ördüm. Bir artırma, daha sonra 2 ilmeği sola doğru keselim. 2 ilmek de düz örelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım.
İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Buradaki 3 düze gelince şu şekilde birinci düzü şöyle ön taraftan sol şişimi aldım. Diğer ikisini de arka taraftan şişimin önüne getirdim ve bunları tek tek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek düz, daha sonraki 3 ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Şöyle. Birinci ilmeğimi ön taraftan sol şişime aldım. Diğer ikisini de arka taraftan şu şekilde aldım ve sol şişime taktım. Bunları düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz, sıradaki 3 ilmeğimi de birinci ilmeğimi sol şişime aldım ön taraftan, diğer ikisini de arka taraftan alarak tekrar bunları sol şişime taktım ve düz olarak örüyorum. Tersini yaptım, şimdi hemen düzeltiyorum. Birincisini ön taraftan, diğer ikisini de arka taraftan alarak yerlerini değiştirdim ve düz olarak ördüm bu 3 ilmeği. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzüne geçince bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum. Evet, modeli bir kez kurduk. Bakın 4 sırayı tamamladık. Modeli bir kez kurduk. Şimdi model bir kez daha kurulacak olursa şurada birinci sırada nasıl başladıysak aynısını başlayarak devam edeceğiz. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Şöyle bırakayım. Bakın bu lastikten de başlarsanız birinci ilmeğiniz düz olsun. Bakın şöyle yan yan birinci ilmeğe denk gelince çok güzel görüntüsü oldu. Bu parçamda da aynı şekilde yaptım. Buna dikkat ederseniz lastik kurarken gayet güzel görünecek. Bu modelden yelek, hırka, süveter, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında da gayet güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.